Evet, herkese merhaba. Ben Erdiş Bulat. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir slider hero section'ı oluşturacağız. Arka planda resimlerin döngüde olduğu bir slider alan olacak ve metinlerin de giriş ekranında animasyonlu bir şekilde geldiği iki adet de butonumuzun bulunduğu bir slider hero section'ı yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Gelin en baştan birlikte yapalım. Şimdi bu alana tekrar gelin ve aynı slider'ı oluşturmaya başlayalım. Tamamdır. Ve bu arada sadece Elementor kullanıyoruz. Bakın sadece Elementor. Başka hiçbir şey yok. Burada bir Hero Section'ı yaptık. Bunu yeni baştan oluşturmaya başlayalım. Yeni bir container ekleyelim. İçerisinde başka container bulunmasın. Ve bu container'ın yüksekliğini, minimum yüksekliğini VH olarak %100 yapalım. Bu bize tam ekran bir container sağlayacak. Şimdi arka planındaki görselleri de biçeme geldikten sonra burada slide gösterisi var ve görsellerimi seçebilirim. Hangi görsellerim vardı? Bu değildi. Şu üçünü buraya eklemek istiyorum. Tabii ki bu görsellerin boyutlarının hepsi aynı olması gerekiyor. Benim şu an hepsi aynı değil ama siz bunların hepsini aynı bir şekilde oluşturun. Arka plan görselleri geldi. Bunun süresini 3000 milisaniye yapabilirim. Geçişi fade bir şekilde geçsin, daha hoş bir görüntü. Slide right, slide left, up, down seçenekleri var ama fade bunların en iyisidir. Arka plan boyutunu kaplasın ve arka plan konumu da orta olsun. Tam bir şekilde görüntülere sahip olalım. Peki biraz da kendi Burns etkisi de verelim. Bu da bize görselin biraz daha yakınlaştığı, daha dinamik, daha belki de hoş bir görüntü sağlayacak. Sonrasında arka plan kaplamasına geldim ve buradan da arka plan türünü klasik seçip rengini tamamen siyah yapalım ve opaklığını da %0.5'ten 0.8 yaparsam bu şekilde bir arka plana sahip olmuş olacağım. Şu an bakıyorum, buradaki Hero Section'da herhangi bir dolgu vermiş miyiz? Vermemişiz. Yönlerini verelim ve yönünü verelim. Bu genel konteynerıma geldim. Dikey olarak içerikler hizalanacak ve öğelerde sol tarafta hizalanmasını istiyorum. Aynı bu şekilde. Şimdi içerisine öğelerimi eklemeye başlayabilirim. Neyimiz varmış? 2 adet başlığımız, 1 adet metin düzelticimiz, metin alanımız varmış. Hemen ekleyelim buraya da aynısını. Böylelikle 1 adet metin ekledim. Bakın dikey olarak ortasına geldi konteyneri ve sol tarafa yassı bir şekilde geldi. Bunun içeriği neymiş? Buradan direkt kopyalayabilirim. Kopyaladım, yapıştırdım. Rengini ayarlayalım. Rengimiz beyaz olacak. Tipografisi de mesela şöyle piksel M değil de piksel olarak 48 verelim, vermeyelim. Burada ne yapmışız bakalım, aynı görseli elde edelim. 4M vermişiz. Satır yüksekliğimiz 80 ve harf aralığımız da 2'ymiş. Kalınlığımız da 60. Pardon, 600 olarak yarı kalın bir şekilde vermişiz. Şimdi bunu tekrar M'e aldım ve 4M büyüklük verdim. Ağırlığını yarı kalın yaptım 600 olarak. Satır yüksekliğimiz 80. Harf aralığı da 4'tü sanırım. Evet, şimdi aynı bir metine sahip olduk. Başka yapmam gereken bir şey var mı? Yok. Bu metnin genişliğini ayarlayalım. Genişliği ne kadarmış? Özel olarak özel genişliğini %80 olarak belirtmişim. Şimdi buraya gelelim ve bunu da yine %80 olarak ayarlayalım. Genişliğimiz özel ve %80. Tamam. Şimdi bu başlığı bir adet çoğaltmak istiyorum ve üst taraftaki başlığı neydi? Geleceğinizi güvence altına alın şeklinde oluşturacağım ve bunun HTML etiketini span olarak belirteceğim. Buraya geldim. Metnimi değiştirdim ve HTML etiketi span oldu ve tabii ki buradaki başlığımın HTML etiketi de H1 olacak. Şimdi bunu düzenlemeye başlayalım. Span subtitle'ı düzenleyelim. Bunun boyutu tabii ki 4 mü olacak? 4 olmayacak. Bunu 1 verelim. Satır yüksekliğini 30'a indirelim. Harf aralığı da 4 olarak kalabilir. Bunu piksel olarak belirtmek istiyorum. Bunun genişliği, boyutu 14 yapabilirim. Rengini de turuncu olarak ayarlamak istiyorum ve
Orada bir alt çizgiye de sahipti sanırım. Alt çizgisini de belirtelim. Bu şekilde. Tamam. Fark ne burada? Bunun harf aralığında şöyle 4 değil de 1 yapabilirim. Tamam, 2 adet başlığı elde ettim. Benziyorlar mı? Benziyorlar. Aynıları hatta. Ne varmış? Bir tane de metin alanımız var başlığımızın altında. Onu da hemen ekleyelim. Metin alanımı ekledim. İçeriğini buradan direkt kopyalamak istiyorum. Kopyaladım. Ve buraya yapıştıralım. Bu metin alanının da genişliği özel olarak bu sefer 60 olacak. Rengini de belirtelim hemen. Metin rengimiz beyaz. Başka bir ayara sahip miyiz bu metin alanında? Biçime bakıyorum. Sadece rengi belirtilmiş. Tipografisi 16 piksel olarak ayarlı. Herhangi bir boşluğa sahip değil ve genişliği de az önce belirttiğimiz gibi %60 bir genişliğe sahip. Tamam, başlık ve metin alanımız hazır. Şimdi buradaki 2 adet butonumuzu ekleyelim. Bu 2 adet buton yeni bir konteynerin içerisine eklenmiş. Biz de hemen yeni konteynerin içerisine bir adet daha konteyner ekleyelim. Konteynerimi seçtikten sonra sağ tıkladığımda yeni konteyner ekle diyorum ve bizim yeni konteynerimiz buraya yerleşiyor. Bu konteyneri seçiyorum ve yönünü yatay olarak ayarlıyorum ve boşluklarını kaldırmak istiyorum. Kaldırdık boşluklarını ve içerisine bir adet butonumuzu ekleyelim. Düğmemiz burada. Şimdi bu butonu özelleştirmeye başlayalım. Ne yazmışız? Beraber çalışalım yazıyor ve burada bir simgemiz de olacaktı. Simgemiz kaybolmuş. Biz yine de simgemizi ekleyelim. Beraber çalışalım yazdım ve simge kütüphanesinden e, mesela call değil, fon yazarsam bir adet telefon ikonumu buraya ekleyebilirim. Simge aralığında 8 yapmak istedim. Evet. Şimdi tipografisi aynı kalacak. Bunun arka plan rengi neymiş? Turuncuymuş ve üzerine geldiğimizde de turuncu biraz soluklaşıyor. Bunu oluşturalım. Arka plan rengimiz turuncu. Hover rengimiz de yine aynı turuncunun %8 olarak opaklığını azaltıyorum. Şimdi tekrar bakalım. Üzerine geldiğimde %8 olarak ayarlanıyor. Güzel. Buna bir hover animasyonu da ekleyelim. Float vardı. Şu şekilde float bir animasyona da sahibiz. Dolgularını belirtelim. Dolguları alttan, üstten 16, sağdan ve soldan 32 olacak. Tamam. Border radius'u neymiş? Bakalım buradan tekrar kontrol edelim. Her şey doğru mu? Dolguları 16, 32, kenarlık yuvarlığı da 8 piksel. Bunu da belirtelim burada. 8 piksel kenarlık yuvarlıklarını da verdim. Metin rengimiz de tabii ki beyaz olacaktı. Bu şekilde bir butona sahip olduk. Az öncekiyle aynı şekilde. Şimdi diğer butonumuzu oluşturalım. Diğer butonum için bu oluşturduğum düğmeyi CTRL-D ile çoğalttım. Ve bunun daha az öneme sahip olduğu için arka plan rengini azaltmak istiyorum ve metnini de hemen değiştirelim. Hizmetlerimiz olsun. Hizmetlerimizin ikonu değişsin. İkonuna da bir adet right. Şöyle right angle yapabilirim. Bu şekilde. Şimdi bunun arka planını kaldıralım. Buraya geldim. Arka planın opaklığını sıfıra indirgedim. Ama arka planı kaldırdığım için de bir adet kenarlık vermek istiyorum. Kenarlık türünü katı yaptım ve kenarlık genişliğini %1 olarak ayarladıktan sonra rengini de yine turuncu olarak oluşturdum. Peki hover rengi ne olacak? Bu sefer %8 değil. Bakın burada o turuncu rengin %8 0.8 opaklığa sahipti. Bunu %0.2 opaklığa sahip olacak şekilde bu şekilde ayarladım. İkinci butonum da hazır gözüküyor. Evet, peki. Şimdi bunu yayınlayalım, bir kontrol edelim. İkisi arasındaki farka bakalım. Burada bir animasyona sahiptik. Ancak burada bir animasyona sahip değiliz. Direkt olduğu gibi geliyor görselimiz, metinlerimiz. Şimdi bu animasyonu da ekleyelim. İlk başlığıma geldim. Gelişmiş seçeneğine gelip alt kısımda hareket efektinde giriş animasyonunu fade in up yapalım ve bunun
Animasyon süresi normal olsun. Gecikmesi de 200 milisaniye olsun. Aynı şekilde diğer başlığıma geldim. Bu işlem her biri için teker teker yapacağım. Hareket efektimiz fade up, fade up. Normal ama bunu da 400 milisaniye gecikmeyle oluşturalım. Metin içinde yapalım. Fade up. Bu sefer de 600 yapalım. Ve buton içinde teker teker yapmama gerek yok. Konteynerlarına bunu verebilirim. Konteyner'a da geldikten sonra yine hareket efekti fade up ve bunu da 8, 2, 4, 6, 800 kaldı. Bunu da 800 yapmak istedim. Güncelledim ve tekrar bakalım. Bu şekilde teker teker bakın bu daha hoş oldu. Sırayla gelen bir Hero Section alanına sahip olduk. Bunun mobil kısımlarını da yapalım. Şu alanı kapatayım. Tablette nasıl gözüküyormuş? Tablette yine konteynerimiz tam ekran olacak ama buradaki boşluklar hoş değil. Bu yüzden genişliğe geldim ve M'i seçip 1 değil de 2 verirsem 2M verebilirim. Yani sağdan soldan alttan ve üstten 4 taraftan 2M boşluk sahip oldu. Tabii buradaki bu başlığımızın boyutu böyle olmayacak. Tablette de bunun piksel boyutu 14 olarak kalsın. Buradaki başlığımız 4M'de. Tablette 3M olsun ama satır yüksekliğini 1M'e hatta 1.3M yapabiliriz. Ama buradaki genişliğini de daha çok arttırmak istiyorum. Kaldırmak istemiyorum da. Tablette şöyle 90 yapabilir miyiz? 90 yapabiliriz, evet. Tablette de 90 genişliğe sahip olsun bu başlığım. Metin alanıma gelelim. Metin alanı gayet hoş gözüküyor. Bunun da genişliğini biraz arttıralım sadece. %60 değil de %80. 80. 80 olarak kalabilir. Tablette de butonlarım gayet hoş yerli yerindeler. Burada bir değişiklik yapmama gerek yok. Mobile bakalım. Mobilde de tabii ki boşluğunu biraz azaltmam gerekiyor. Tablette 2M vermiştim. Buradaki boşluğu da 1M verirsek daha yeterli olur. Bu başlığın boyutu azalacak. Piksel olarak yine 10, bu sefer de 12M. Pardon, 12 piksel yapabilirim mobilde. Buradaki ikinci başlığımın, H1 başlığımın genişliğinde mobilde %100 yapmak istiyorum aynen. Mobilde %100 olsun. Metin alanında %90'a kadar çıksın. Bu şekilde kalabilir. Butonlarım alt alta geldi. Bu tabii geniş ekranlarda yan yana olacak şekilde gelecektir. Evet. Mobilde de gayet hoş. Bunu kaydedelim. Ve tekrar bakalım. Tabii bu ilk örnek alanındaki konteynerin mobil ayarlarını yapmamıştık. Bakın yapmadığım takdirde bu şekilde gözüküyor. Tabi mobilde. Ama yaptığımızda az önce yaptığımız gibi mobilde gayet hoş ve genişlediğinde de butonlar yan yana gelecek. Tablette de yine aynı şekilde her şey yolunda. Evet, Hero Section alanı bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere.